Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Aracımız Astra J. 1.6 XR motora sahip bir aracımız ve üzerinde de tam otomatik 6T40 şanzımana sahip bir araç. Bu şanzıman Chevrolet Captiva'larda ve Chevrolet Cruze'larda da çıkan bir tip. Corsa'larda da bir küçüğü 6T30'lar çıkıyor tam otomatik olarak. Ben böyle videolar yapmak istemiyorum. Çünkü meslektaşlarımız, bu işten ekmek yiyen harbi kaliteli insanlar var. Elimizden geldiğince de onlara da destek vermeye, buradan desteklemeye çalışıyoruz, ancak bunu yapan usta 6 ay boyunca maalesef yapmamış. Yapmadığı gibi içerisinde eroinler, uyuşturucular içilmiş. Aslında bunu burada söylemek çok yanlış. Kanalı yanlış bir yere götürebilir, spamlayabilir ama arkadan parçaları çalınmış arkadaşlar. Cam çıtaları, tamponun alt çıtası gibi parçalar çalınmış. 6 ay yatmış, üstüne de para ödemiş. Ben fazla uzatmıyorum. Teknik bilgileri verdim. Şimdi yaşlı amcamızdan aracın detaylarını, ne yaptı, nereye götürdü, nasıl bir dolandırıcılıkla karşılaştı. Çençe kadar gitmiş baba. Çençe kadar gittiğini söyledi. Ustamız demiş ki biz buna para harcamayalım. Bir tane demiş hırsızlık araba bulalım, change edelim, kurtul bu işten. Böyle bir iş olmaz arkadaşlar. Bunu burada söylemek çok yanlış aslında ama mağdur amcamızdan dinleyin, bizden dinlemeyin. Çünkü müşterinin anlatması daha iyi. Sonra biz kötülemiş oluyoruz. Oraya geçelim artık. Bir ay sonra bu araba yağ soğutucusunu patlattı. Yağ bastı bak. Onu değiştirdik gene. Bu sefer gene aynı yağ bastı. Yağ soğutucusunu değiştirdik. Lan abi araba yürümüyor bu sefer. Bu sefer de araba yürümüyor. Ustam dedim, ona böyle böyle dedim. O da Konya'da, babası ölmüş. Ya ustam gel, gelemiyorum. Çocuklar arabayı teslim etme. Çocuklar yani ayıptır söylemesi. Senin araban kaç model? 2013 model. 2013 modeli çalıyorlar, getiriyorlar, çelgiye sokuyorlar orada. Bunu? Ya bütün arabaları çelgiye sokuyorlar. Oo. Adamlar öyle çalışıyor orada. Vay namussuz. Tabii. Bana dedi işte senin arabayı dedi çek. Lan dedim sen manyak mısın? Ben dedim her gün polisteyim. Başıma iyi çıkarırsın. Elindeki malın da gidecek. İşte abi ne diyorum? Benim birader de Halkalı'da otele gidecek. Nazar otele gidecek. He. Abi dedi sakın ha girme o olaya. Sakın ha sakın. Onun çünkü polisler emniyetlerine bağlı dedim böyle böyle dediler. Seni biz seviyoruz sakın ha girme. Dediler ne yapıyor? Arabanın dışarı girme. Al götür arabayı. Dedim ya öyle böyle dedim ya. Bu ikneler benim bir şeydi lastik çalan bunlar. Fitilleri. Arka sileceği de değiştirmişler. Çalıştırdım, ön silecekler komple yeni takmıştım onları ben. Tabii iyileri almışlar. Ölümsün, öldürmüşsün. Oradan uzaklaşacağım, kurtulacağım. Allah belanı versin. Abi işte, burayı da sürtmüşler. Burayı da sürtmüşler. Dedim, sürten çıktı. Abi dedi, ben dedi, senin arabanı dedi, çekivereceğim dedi. Dedim, çekmeyle kurtarıyorsan iyi. Dedi, boyayı vereceğim onların dedi. Dedim, hemşerim arabayı rezil etmişsiniz burada dedim ya. Biraz daha dur da arabayı sen bulamazsın orada. Abi işte ben ondan korktum. İyi ki gelmişim ben arabanın başına. Bir geldim, ana. Abi araba toz, üstüm görmüşsündür belki buraya gelecek. Arabayı tanıyamadım lan, bu araba ne olmuş? Şimdi senin araban orada yıkanacak, içeriye alınacak. Ulan dedim kardeş bu arabanın üstünde. Bak bunun aküsü hiç bitmiyordu abi. Akü yok arabada, boş. Takviye attık biz burada. Demek ki teyp dinleye dinleye bitirdi mezemekler. Ya değişti ya bitirdik. İki yol var. Baktım kendi aküsü. Kaputu açtım baktım kendi aküsü de. O zaman şarja koyduk. Hı hı. Senin araban Yani kendisi şarj yapıyor onu. Komple birader dinamoları, marş dinamosu, şarj dinamosunu. Beni nereden buldun? Beni nereden buldun? Abi bir arkadaş dedi. Öyle mi? Sen de bir arkadaşım dedi, böyle böyle dedi. Biz arabayı götürüyorduk. Sen söyle. Dedim Baldız oraya yaptırmış. Kartal'da. Kartal'dakilerin anlatacağım zaten yaptıkları bana geliyor. Kartal'da bu. Bana dedi abi dedi, 2,5 dedi, öyle çıkar araba. Dedim ne zaman vereceksin? Dedi bayramdan sonra. Sen dedim bana dedim, bayramda araba lazım. Evet. Ben yani memlekete gidecektik, anamın anasının yanında. İşte
İşte dedi alamam dedi. İyi dedim. Orası aldı arabayı. Bunu adam da demez bana bu sefer babam öldü. O da gitti benimle gider. Ondan önce Güngören Sanayi Sitesi'ne Kiteli'ye. Cuma günde çıktı ya 19. 17 gün yatak. Yok ondan önce. Ondan önce bir Cuma günü bir çıktı. Ana Perşembe günü gitti araba oraya. Abi dedi 3 gün dedi araban dışarıda kalacak dedi. Dışarıda dedi bir şey olursa dedi ben dedim mesuliyet kabul etmem. Ne? Ben sana teslim ediyorum lan. La arkadaşım sen arabayı niye sildin o zaman içeri koyan içerisinde dedi dolu. Allah Allah. Oradan tekrar gittik çekiciye. Geldik evin önüne. O evin önüne. 3-4 kere bu çekiciye gittim sana. Deli olacağım ya. Esenyurt'tan gelen C5 gibi. Adam 40 günde 5 tane tamirci dolanmış çekiciyle. Benim gibi ha. Yarı otomatik araç yürümüyor. Çekici getirdi bana dedi bu sen 6. ustasın. Bir aydır bunu ben gezdiriyorum para kazanıyorum dedi. Sen yapmazsan bir daha götüreceğim bir daha para kazanacağım Para dedi. kazanıyorum bir adam da var. Araba geldi. Bir hafta kaldı değil mi abi? 4-5 gün ellemedik. Elimizi aldık abi 3 günde yaptık arabam adam şaşırdı bitti diye. Ya bitti mi? Bitti abi. Ya nasıl biter dedi ya? Ya içeri bir girse İçeri girecek. inşallah. Aracımızın altı da full yağ kaçağı. Bu arada amcamıza geçmeden önce yağ kaçaklarımız mevcut. Bu araca neler yapacağız baba? Ona bir değin. Motorunda işlem var, radyatörde işlem var ve şanzımanda revizyon var. Radyatör değişimi yapacağız. Şanzımanımızı dağıtıp toplayıp içinin balatalarını revizyonunu yapacağız. Motorumuzun sivoplarını değişim yapacağız. Araçta tekleme var. Bir de sesli çalışma var. Vanusları kontrol edeceğiz. Vanus, şanzıman, Silindir kapak. kapak, şanzıman ve radyatör. Yani kısmi ağır bakımdan ziyade daha ağır bakım diyelim buna. Şimdi uzatmayalım arkadaşlar. Şanzıman videosu olacak bu. Silindir kapak videosu farklı olacak. Hayretler içinde. Evet baba alalım. Sarı ineğin sütü akıyor. İnanılmaz. Şanzıman değil mi burası Evet. baba? Şanzıman yağı gelmesi gerekirken karşılaştığımız görüntü. Şanzıman revizi. Şanzıman revizi olacak arkadaşlar. Süt akıyor. Süt. İnanılmaz. Sarı ineğin sütü. Al yoğurt yap. Mağdur amcamızın videosu biliyorsunuz. Pek de çıkmadı. Yağı da bitirmiş baba. Aynen. Kısmi yağ boşaltımında yaklaşık 4 litreye yakın çıkması gerekirken çıkan 1 litre bile değil. Suyu gördünüz arkadaşlar. İnanılmaz. Videonun girişini daha iyi yapmadım burayı çekmek için. Altı berbat. Yani bazı insanlar, bazı ustalarımızı kötülüyorsun diyorlar. Ben kötülüyorum abi. İşini yap ya. işini Yani yap. bu arabanın içinde eroinler içilmiş. Ben anlatmayacağım. Giriş videosunu yapacağım. Mağdur amcamızdan dinleyeceksiniz orayı. Aracın traves civatalarını söktük. İçeriden de direksiyon mafsalını söktük arkadaşlar. Traves bu araçlarda komple inmesi gerekiyor. Travesimizi indirip daha sonra şanzımanı alacağız. Şanzımanın içerisinden çıkan suyu gördünüz. Yağ çıkmadı. O yüzden revize olacak bu. Ve silindir kapağı da sökülecek. Şanzımanı aldıktan sonra tamir işlemlerinde devam edelim. Çünkü bu videoyu uzatmayacağım. Arabanın içinde dediğim gibi yasaklı uyarıcı maddeler içilmiş. Ayrıca köpekler arkadaşlar yuvalamış dedi müşterimiz. Köpekler yuvalamış. Görüyorsunuz tozları. Ne hale gelmiş araç. Şöyle pisliği görebilirsiniz aracımızın içerisinde. Burada cam çıtamız var. Öndekini çalmışlar. Geliyorum. Tampon altının çıtası arkadaşlar çalmışlar. Bakın LPG dolum yeri ne halde. Aynı şekilde yan cam çıtasını da çalmışlar. Çok mazisi var bu arabanın. Trafik indirdik. Egzoz var şimdi. Üstüne balak beraber böyle. Alalım. Travesi alacağız. Aksımızı çıkardık. Bakın. Aksın girdiği yerde neler var. Şanzımanın hali. Rekorlarda sıkıntı var demiştin baba. Evet. Başımıza bela olacak ya. Burada travesimiz. Burayı göstermiştim. Aşağıdayken daha net gösterebiliriz.
Leş gibi. Bu sular arkadaşlar yağlar burçlara zarar vermiş olabilir. Salıncaklar ne durumda? Direksiyon kutumuz elektrikli direksiyon. Direksiyonda salıncaklar, askrotlar, viraj demirleri. İşte viraj demir burçları, lastikleri var. Bu da komple alt takım aracımızın. Bunun üstünde gidiyoruz yani. Aracın altı. Sağlı sollu aksları söktük. Egzozu söktük. Şimdi sabitliyoruz bunları. Tutayım baba. Egzozu sabitleyeceğiz şimdi. Komple sarkıttık. Artık bir şey kalmadı ya. Bomboş burası. Sağ taraf aks sabit. Egzoz sabitlendi. Sol taraf aks aynı şekilde. Leş gibiler arkadaşlar. Yine leş gibi. Şanzıman kulağı söktük. Astra J'lerde ve Cruze'larda bu şanzıman kulağı ön taraf arkadaşlar plastik çıkıyor. Arka ve ön. Plastik çıkıyor. Astra H'larda demir kullanılıyor arkadaşlar. Aynı ama herhangi bir farkı yok. Bunu da köşemize alalım. Üstten motorumuzu askıya aldıktan sonra her şey tamam. Şu an 2 tane çevre civatası var. Daha sonra şanzımanı alacağız. Önemli olan burada askıya almak arkadaşlar. Yoksa motor komple aşağı düşebilir. Onun dışında da burada farklı bir şey değinmeyeceğim. Rekorlarımız sıkıntılı. Şanzımana giren 2 adet rekor var. Veya yenisini bulacağız. Bilmiyorum artık ne yaparız. Çok işlem olduğu için dediğim gibi silindir tekleme mevzusunu, kapak açma mevzusunu, videosunu bu videoda değil arkadaşlar. Farklı bir videoda bulacaksınız. Onu farklı olarak atacağım çünkü. Bu video şanzıman videosu. Otomatik şanzıman videosudur. Sökerken de zaten genel kronik bütün araçlar için otomatik şanzıman problemlerine değineceğiz. Şanzıman indirmeye az kaldı. Ancak şöyle bir durum var. Türbünden akan suları çekemeyeceğim arkadaşlar. Onu aktıktan sonra çekeriz. Çünkü 2 kişi lazım. Oradan sonra indirdikten sonra videoya devam ederiz. Şuna bakınız. Şimdi şuna boşaltalım. Türbünü çekemeyeceğim dedim ama babam tutmuş arkadaşlar. Bir dakika net çek. Koltuğumun altına geliyor. Evet. Akan sulara bakalım. Buradan normalde yağ akması gerekiyor. Tabii ki. Otomatik şanzıman. Daha önce de işlem görmüş. Nasıl işlem gördü bilmiyoruz. Çünkü eğer işlem gördüyse böyle tork konvektörcüler, türbüncüler, tamir edenler böyle yazılar yazıyor. Hangi ustadan gittiğinde dahi. Su. Bu aka dursun baba. Türbün en azından boşalır. Marşı sökeceğiz, ondan sonra da türbünü alacağız. Evet. Buraya. Şanzımanımız burada. Dökmedik. Zaten yine dökülecek de. Şimdi burada kısaca değinelim. Yağ pompası, yağ karterimiz, içerisinde selenoidler var. Artık masamıza aldık. Tork konvektörü daha önce işlem gördüğünü söylemiştik. Bunların içinde arkadaşlar sparklar ve dişliler vardır. Şöyle birazdan oynatalım, gösterelim. Yağ pompamız, karter bölümümüz, içerisinde selenoidlerin beyin takımlarının bulunduğu bölümler. En iç kısımda balataların, sekmanların bulunduğu bölüm. Bunları zaten yavaş yavaş göstereceğiz. Ana conta, muhafaza contası arkadaşlar. Bunları hep alacağız tabii ki de. Bunların gösterimini yapacağız sizlere. Keçe takımlarımız, akslarımızın sol ve sağ olmak üzere aks keçe takımlarımız, yağ pompamız, yağ pompasının gövde keçe takımı önemli. Bunları göstereceğiz. Tork konvektörü ile alakalı da arkadaşlar, tork konvektörü çok önemli bir malzeme. Eğer tork konvektöründe veya buradaki yağ pompasında bir sıkıntı varsa aracınız hiç hareket etmez. Bundan kaynaklı otomatik viteslerde bunlar önemli. Şanzıman yağlarımız önemli. Bunun içine komple zarar verdiği için görüyorsunuz. Tam bir şekilde, teşkilatlı bir şekilde çalışmasını yapacağız. Göstereceğiz. Şu tork konvektörünü bir sallayalım mı baba? Evet. Biraz önce bahsetmiş olduğum sparklar ve dişli grupları var. Balata
gruplar var arkadaşlar. Dişli, balata ve sparklar var bunda. Bunu biz zaten eğer bir problem varsa biz tamir etmiyoruz. Bunu tork konvektörcüler, türbüncüler var. Onlar tamir ediyor. Daha önce de işlem gördüğünü söyledik. Beykoz Oto, Sefaköy, Ali İhsan Usta. Babam da buradan rekorları çıkarıyor arkadaşlar. Kira güzel. Banyo yaptılar. Evet. Çok pis işler maalesef. Emin ol bu böyle olduğunu ben bu işi almadım zaten. Aynen öyle. Ağzımızdan bir okey kelimesi çıktı. Volant dişlimiz, türbünün, tork konvektörünün 3 civatasıyla bağlantısı yapılıyor. Devam. Lamba düşmesin. Geldi ramanın içine girdi. Şuna baksana ya. Görüyor musunuz ne hale gelmiş? Bunlar daha sonradan yapılmış bak. Ve Oynanmış mı? kazık olmuş. Kazık. Bükemiyorum. Bak yırtıkları görüyor musun? Aynen burada da var. Bir şey yap. Onların yönleri önemli yapılırken veya değiştirirken. Bunları en son halledeceğiz. Bunlar sökmeye başladık. Önce yağ kalterimizi alıyoruz baba. Evet. 8'lik civatalarımız var. 6 milimetrelik civata diş ama anahtar başı 8. Normalde 10 olması gerekir. Kuruzlarda 10 çıkıyor. Opel'de 8 bir ayrım koymuşlar burada. İşlev aynı ama herhangi bir problem yok. Civata problemi. Telefona değil. Bir de bunların videosunu çekiyoruz. Evet. Bazı meslektaşlarımız bize zehir zemberek arkadaşlar yorumlarda bulunuyorlar. Bunlar Kendi de çeksin. kendi de çekmiyor baba, devlet sırrı bu çünkü. İnsanları ne bileyim kaz yolunacak mı, kaz niyetinde mi görüyor artık bilmiyorum. Devletin IMF borcu gibi gizli tutulduğu gibi gizli olacak bir şey yok burada. Yaptığımız işi çekiyoruz Yaptığımız biz. şeffaf bir şekilde. Örnek veriyorum, sibop değişiminde sibop değişimini çekiyoruz. Şanzıman probleminde şanzıman problemini çekiyoruz. Evet. Ben hiç görmedim yani. Adam otomatik şanzımanı açıp göstermiyor da. Herhangi bir şekilde paylaşımda da, bilgi paylaşımında da bulunmuyor. Gidiyoruz mesela. Usta olmaz. Usta olmaz. İnecek revizyon 15, 20, 30 bin, bir tane XC 60'tan 60 bin lira para istemişler oğlum. 60 bin lira, 65 bin lira da 60 bin liraya inmiş. Yani Biz de yaptık 18 bin liraya, adam da memnun oldu, biz de memnun olduk. bir de açmadan fiyat verilen yerler var. Açmadan fiyat veriyor adam. Süt akıyor bak. Ama biz bunları gösteriyoruz ve bu işlemlere de devam edeceğiz arkadaşlar. Daha önce burada bir işlem var mı baba? Silikon bir tamirat var zannederim. Var, bence de var. Çünkü bak içini açtım. delikli tel mi var burada? Ha? İçinden göreceğiz şimdi ne olduğunu. Aynen. Şimdi zaten açtık sayılır. Bunun içinde beyin grubu, solenoid takımı var. Var mı bu işlem? Tam dıştan görünüyor ya. Dıştan işlem var. Şurada. Buralarda işlemler var. Hadi çevir onu. Giriş soketi ve çıkış soketlerimizi almamız gerekiyor karterden sonra. Her yer su ya, bu araba nasıl şase yapmıyor, yanmıyor, hayret ya. Beyinde de sıkıntı var. Buralar baksana. Bura beyin sonuçta. Bakalım ya, söktükten sonra şanzımanın içini hep beraber göreceğiz zaten. Alttan da giriş soketimizi söktük. O. Civatalar, her yer su ya. Yalnız buna değinelim, şu 4 tane civatayı sökmüyoruz. Yoksa beyni dağıtırız arkadaşlar. Şu küçük torsuklar ya, 4 tane. Onları sökmüyoruz, beyni içeriden dağıtırız, yoksa değiştirmek zorunda kalabiliriz.
Burada selenoidlerimiz, süzgecimiz var. Eğer beyin açılacaksa buradan açılması lazım. İç taraftan, arka taraftan değil. Biraz önce gösterdiğim yerden değil. Burada bir süzgeç var. Selenoidlerin halini görebilirsiniz. Büyük ihtimal bu beyinde de sıkıntı. Selenoidler 1, 2, 3, 4, 5, 6 ileri. Bir geri vites. Şurada ortadaki geri vites. Diğerleri ileri vites 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor arkadaşlar. Bunları söktükten sonra giriş ve çıkış soketlerimizi, devir soketlerimizi rahatlıkla görebiliyoruz. Şunu alacağız arkadaşlar. Bu burada durmayacak ancak şu üstünde duracak. Tamam. Bazı civatalar burada kısa, bazı uzun. Dikkat ediyoruz. Peki. Yedi. Vites şarteli bazı araçlarda dışarıda, bazı araçlarda içeride. Nedir bu vites konum şarteli? RND yaptığınız. İnşallah bir şey yok. Neyse atalım onu. Burada bir tane dediğim gibi bu soketi alacağız. 2 tane lastik var. Bu soketi sökmezsek şanzımanı içeriden dağıtırken kırabiliriz. Çünkü uzun bir parça bu. Şanzımanın içindeki devri olur arkadaşlar. Zaten göstereceğiz. Bakın. Kırılabilir bu. Kırılma ihtimali olan bir parça. Buradaki soketimiz duruyor. Öne geçiyoruz, evet. Burada vites konum şartelini yine sökmüyoruz. Beyin grubumuzda piston vardır. Piston yardımıyla vites geçişleri sağlanır. Yani şöyle söyleyelim, yağ basıncını bu piston ayarlıyor. Buradaki yağ kanalları var arkadaşlar. Hangi kanala geçeceğini, bakın buradan yağ hangi vitese basacağını gösteriyor. Pistonumuz da bu şekilde çalışıyor. Muhafazayı söküyoruz. Ne lan? Rahatsın gücü iyi. Burcu var, o geçiyor. Burç tutuyor değil mi? Evet, var burada. Şimdi işi bilmeyip çekişle ona mı vurulur diyenler gelir. Yorumlarda görürüz. İstavroz dişlisi baba. Evet. Ayna mahruti. Akslar hareketi veren, tekere yürümesini sağlayan parça bu. Bunda bir şey olmaz. Yağ pompası dediğimiz, yağ filtresi dediğimiz, tabii ki filtre falan değişecek arkadaşlar. Bunların her bilyanın üstünde biraz da bilyalar vardır. Görüyorsunuz. Yazık ya, şanzımana baksana. Harbi yazık baba. Bir şanzımanın başına gelebilecek en kötü olay diyebilir miyiz buna? Bundan başka ne gelebilir ki? Burayı hemen temizleyip devam ediyoruz.
Masayı temizledik. Burada park kilidi mevzusuna değinebiliriz baba. Burada park kilidimiz vardır. Bakın şu an yüke binmedi araç. Yüke bindir baba arabayı. Gördüğünüz gibi kilitledi. Park dişlimiz bu arkadaşlar. Evet, kilitliyor. Tabii bunu yapmamamız bizim açımızdan daha avantajlı. Neden? İleride zarar verebilir bu arkadaşlar. Yüke bindiği için şanzımanı vuruyor. Bundan kaynaklı durduktan sonra el frenini çekin. Zincirimizi ve dişlimizi alıyoruz. Şu orlik çok önemli, ona değineyim ben. Evet. Yağ geçişi var burada. Şimdi geçen kruz videosunda o plastikleri neden takmadınız demişlerdi. Bu plastiği yine takmayacağız. Aslında bunu yeni takmışlar. Yine kırılmış. Bakın görüyorsunuz. Gevremiş. Bunun devamı vardır. Bu plastikleri yine iptal edeceğiz arkadaşlar. 6T40 modeli olduğunu söylemiştim. Burada da T40 model olduğunu görebiliyoruz. Gevremiş var. Baksana çıt çıt ediyor. Bunu aldıktan sonra şimdi parkı gösterdim. Bilya grupları zaten her yerde var, bilya grubu. Önemli olan balata gruplarıydı. Contayı alalım önce. Hem buradan kilitliyor hem buradan, iki taraflı. Biberlerine dikkat edelim. Rulmanına dikkat edelim. Has yapmış artık, görüyor musun buralara bak. Su. Sekman alacağız. İp gibi olması lazım. Burada bir farklılık var. Gördün mü? Bunu dizilimini sonra yapacağız. Artık gövde kaldı baba. Bu temizliğe götürebiliriz. Temizlik bölümüne alalım bunu. Hatırlıyorsan. Balatanın haline bak. Bitti. Bu alt kısım. Orada dursun. Bitti. O şöyle yapalım. Şunu biraz öne al. Bir kapak resmi yapalım. Biraz da şunu öne al abi. Şunu öne al.
Şimdi yıkama işlemi tabii ki ana gövdeyi yıkadık. Tertemiz oldu. Çok güzel oldu hatta. Burada bilyalara değinelim arkadaşlar. Bunların yeri vardır. Kesinlikle bunların karışmaması gerekiyor. Bunların çalışması lazım. Gerekli pistonlar yardımıyla basar. Mesela bu dışta görünen pistondur. İçeride de pistonlar var. Dikkat edebiliyor musunuz bilmiyorum ama şuradan göstereyim. Şunların hepsinde pistonlar vardır şu kapalı alanlarda. Bu da görünen ana pistondur. Hepsine teker teker yağ basıncını pistonlar bu bilyaları ileri geri yaparak yağ basıncını basıyorlar. Selenoidlerimiz elektronik. Biliyorsunuz bunların görevini. Vuruntuları yapabilir. İşte çalışmazsa silkeleme yapabilir gibi problemler var. Burada ben şimdi açacağım arkadaşlar. Bunları iptal ediyoruz. Yine gevremiş bunlar. Çıt çıt kırılıyordu. Görmüştünüz. Bunları iptal ediyoruz. Bunu söyleyelim. Yağ pompamızı kontrol edeceğiz. Filtremiz değişecek. Şimdi bir sökeyim ben. Babam içeride olduğu için ben söküyorum. Sizlere göstereceğim. Bunu iptal etmek için iki civatayı sökeceğim. Civataları gevşettikten sonra bunları iptal edeceğiz. Bu civatalar da iptal tabii ki. İptal. İleride yine gevremiş. Yanacak arkadaşlar. Filtreye gideceğiz. Şanzıman yakacak. İptal. Bu civataları da kaldıralım, karışma. İptal ettikten sonra yağ pompasını sökeceğim şimdi. Filtre durumuna bakacağız. Bakın burada orliğimiz var. Burada bir tane olur arkadaşlar. Diğeri de şu plastikte, değinmiştim zaten. Diğeri de buna geçiyor. Yağ kaçağı yapar bunlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle bunların önemi çok fazla. Şimdi yağ pompasının civatalarını alıyorum. Şimdi bu civatada yağ pompasının civatası. Şöyle kaldırdığım zaman tek elle çektiğim için artık kusura bakmayın. Yağ pompasını alıyorum. Gördüğünüz gibi. Hatta şuraya alalım. Bakın bu yağ pompası. Bunun orliği çok önemli. Şimdi arkadaşlar bu orlik çok önemli demiştik. Tek elle çektiğim için artık kusura bakmayın. Bu çok önemli bir orlik. Çıkarmayacağım. Geçenki mekanikimizde yağ kaçağımızı pompa keçesi arka tarafta değişmiştik, hatırlayanlar varsa. Keçeyi de aynı şekilde sekman tutuyor bunda. Diğerinde geçmeliydi mekanik aracımızda. AL4 o şanzıman. Şimdi ben bir filtreyi çıkarayım bakalım ne hale gelmiş. Bu filtre ne yapsın arkadaşlar? Bu filtre nasıl çeksin? Yani bu nedir ya? Bu filtreden artık ne bekliyoruz? Tabii ki değişeceği için içinde göstereyim. Kırayım bunu bir. Size gösterelim. Orijinal plastik olduğu için biraz zor kırılıyor. Daha önce herhangi bir değişim olmamış. Açılmaz mı? Bu da böyle bir filtre. Buradan yağı nasıl çektim ben anlamıyorum. İçine baksana, içinde bir şey var. Var mı, ben mi yanlış? Tamam, filtrenin halinde göstermiş. Leş gibi oldu yine. Hatalı. Bu videolar ARM altında çekiliyor. İçeri komple benzin oldu. Şu an dışarı çıkacağız arkadaşlar. Komple temizliğimizi yaptık. Bakın arkadaşlar. Tabii ki bunu tecrübesi olmayan açmasın ama beyin grubu çok önemlidir. Bakın şu toplar sizin şanzımanınızı, arabanızı yürüten toplardır. Bu nasıl olur? Bu nasıl eder?
Bu nasıl hareket alır? Ben bunu da göstereceğim abi. Püf noktaları neyse onları da göstereceğim. Bakın topların yerlerini gösteriyorum. Ezbere koymuyoruz. Biri bura. Biri burada. Aman düşme. Biri burada. Gösteriyorum bakın, dikkatli bakın. Biri bura. Okey. Bakıyorum abi, nere olabilir diye düşünüyorum. Düşünmeme gerek kalmıyor. Biri bura. Biri de bura. Şimdi topları koyduktan sonra bunun arkadaşlar şöyle contası var. Bunu da buraya burçlarına geçiriyorsun. Bunu getiriyorsun abi. Bir dakika. Bunu da buraya geçirdin mi? Geçirdim, evet. Bunu dağıtmadan, o toplar çünkü orada şu an hareket alacak. Bunu dağıtmadan tekrar yerini kontrol edelim. Yanlışsa farklı yerlere gidecektir çünkü. Bak aldım. Contayı aldım. Top yerinde mi? Yerinde. Top yerinde mi? Yerinde. Bilya yerinde mi? Yerinde. Bilya yerinde mi? Yerinde ve bilyamız yerindeyse hiçbir problem yok. Flaş açayım daha net göstereyim. Burada devlet sırrı yapmıyoruz arkadaşlar. Top burada. Top burada. Ve top burada. Ve top burada. Bunların yeri çok önemli. Hangisi nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bunu bilmek çok önemli. Selenoid grubu. Yağatası. Segmanlar, balatalar. Selenoidlere bakacağız. Kontrolünü yapacağız. Ölçeceğiz bunu. Temizliğini yapacağız. Kurtarmasa değişecek. Beyin grubu çok önemli. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ona bakacağız. Yani bu araçta elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım ama tespitlerdir, odur budur. Atladığım yerler olabilir. O yüzden dikkat etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Önemli. Otomatik şanzıman tamam. Mekaniksel parçalar tamam. Her şey olabilir ama pahalı neden çıkıyor bu araçlar? Maalesef işte her şey elektronik. Bakın selenoidler elektronik. Beyin elektronik. Yine bu şanzımanın beyni, toplar. Bunu alsanız 3-4 bin lira para. Ne bileyim yağ pompası 3-4 bin lira para değilse. Türbün, tork konvektörü tamiri 2,5'tan 2.000 liradan açıyorlar. Balatalar takımını hatırlamıyorum. Selenoidlerin takımı 1,5-2.000 TL'ye yakın. Yani bunları yekün topladığınız zaman işçilik odur budur parça tuttuğu zaman işte bunlar yapılıyor arkadaşlar. Ve bunları da aydınlatmaya çalışıyorum. Astra J 1.6 XR ve 6T40 şanzıman. Arkadaşlar dizmeye başladık. Yavaş yavaş takıyoruz. Bu tamam. Buraya kadar çekemedim sanayide olduğum için ama arkadaki araca parça almaya gittim. Buraya kadar babam tamamlamış. Devamını izleyeceğiz. Balata buraya oturur. Oturma. Okey. Geldi sekmana mı sıra baba? Evet. Sekmanımız oturuyorsa problemimiz yok dedi. Sekmanımız oturuyor.
sert bir sekman. Orayı çekmeyeceğim arkadaşlar. Yardım edeceğim. Burada bir şeyimiz kalmadı herhalde. Yok. Tamam. Parka. Arkamızda. Şöyle döndürelim öyle takalım, tamam. En video açısından olur. Tamam. Parkımızın pimi ve kilit yayı. Tamam. Şişiriyor. Diğerine bakalım bir dakika. Tamam baba. Bak şimdi dönüyor. Hava yiyince çalışır. Döne bakalım. Bu üsttekini şişiriyor, bu alttakini. Şuraları gösterelim. Evet. Yağların geçtiği yer. Orlik contayı koyduk yerine. Bunun altında bir bilya var. Onu unutmuyoruz. Yağ pompasına gelen. Bir göster de valla burada yapmayacağız ama. O delikler yağ delik. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde pompaya geliyor. Bunu tabi sonra montaj yapacağız. Zinciri koyacağız. Bunu göstermek adına yaptık. Alabiliriz bunu. Araba oldu mu diyor. O araba şu an sıkıntı yok. Şimdi Bilyasını taktık. Dışlıyı da taktık. üstüne inecektim. Tabii plastiği takmıyoruz. Ona yine değinelim arkadaşlar. Bu kırmızı mıydı, pembe miydi onu takmıyoruz. Onu iptal ettik. Hem diğer tarafta hem de ana bölümden iptalini gerçekleştirdik. Ya oynuyor be aynı şey. Önce bir çıkarıp da kastı. Kastı mı? Efendim. Tamam. Geçti. Kafasına iki çekiç yiyince geçiyor arkadaşlar. Abi görmek lazım. Kilometren kaçtı abi? Kilometreniz kaçtı? Daha önce Basri Balatan'ı içtiniz mi abi? Basri Balatan'ın ömrünün geldiğini söylüyor abi. Burada da bilya var. Evet abi. Biraz zaten 4 tane otel var. Gözde yarışmak gayet sorunlarla onları yapıyor. Telefondan sonra devam ediyoruz. Diğer telefona yine geçtim. Sıvı contada kalmıştık orada. Şimdi üstünü kapatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar beyin bölümüne geçtik.
Yemeğimizi yedik. Akşam oldu. Diğer araçlarımızı gönderdik. Beyin bölümünde hatırlıyorsanız eğer bilyasını kontrol etmek için size birkaç kere göstermiştim bilya yerlerini. Zaten seslerini duyabiliyorsunuz. Buradan normalde sökmesek bu civatayı, 7 numaralı civatayı, bilya çıkmazdı ama biz göstermek adına yine bunu sökmüştük. Babam burada giriş soketimizi sıktı. Çekemediğim noktalara değineyim. Şanzımanın etrafını sıkmışım, evet. Sıkmış. Evet, şanzımanın etraf civataları da sıkılmış. Conta işlemini koyduk. Lastiklerini takalım biz. Lastiklerimiz var. Şimdi bir tanesi buraya. İkincisi de buraya arkadaşlar giriyor. Bunları unutmuyoruz. Daha sonra bu beyine geliyor. Bakın burada izleri mevcut. Bu izlerde o takmış olduğum lastiğe geliyor. Selenoidleri de en sona zaten takacağız. Burada çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bakın. Ön yüzeye böyle geliyor. Buradan açmamanızı tavsiye ederim. Kart çöp oluyor ve yenisi 3000 TL. Açılacaksa arkadan açılması gerekiyor. Bunun bilgisini verelim. Şimdi plastiğin montajını yaptın baba. Orayı gösteremedim. Taktık onu da. Sırayla gidelim. Zaten çekiyorum ben. Onu ben belirtmiştim. Şu ikisi büyük kanallıdır. Lastiğe basıyordu. Onu söyledim baba. Şimdi beynimizin iç beyni, mekanik beyni takıyoruz. Temizliğini yaptık güzelce. Bilyaların montajını da yaptık. Sibop var burada. Sibop'un da geçmesine dikkat edeceğiz birazdan. Onu göstermeye çalışırım. Önce mi? O zaman Sibop'u biraz çekelim. Al. Yine emin olacağız. Hareketi o veriyor. Vites konum şartelinden hareketi o veriyor baba. Evet. Şimdi soketimizi takacağız. Ama tuldamız kaydı alttan. Conta kaydı mı? Onu ayarla baba. Videoya devam edelim. Şu ön tarafın. Bu için. Ön tarafın. İç tarafın. Tamam hadi. Tamam. Boşa gelebilir. Tamam baba, alabilirsin. Altta kalan yer. Bir tane de burada atayım baba. Buyur. Soketin çökmemesi. Dışarıdan takıyorsun ya, bastığında şu kırılmasın. Arayı dolduruyor. Küçük direnç patlatsa olur. Aynen. Direnç.
sökmüş olduğumuz ilk baştaki 8'lik cıvatalar. Evet. Konvektörümüzün de tamiratı gerçekleşti arkadaşlar. Getirdik biraz önce. Artık üstüne atacağız, sonra devam edeceğiz. Kamayı görebiliyor muyuz? Evet. Karşılığında da var. Bu yağ pompasına hareket verir. Yağ pompasına geçtiğine emin olalım. Geçmezse şanzımanı takarken zorladın mı yağ pompasının göbek dişlisini kırabiliriz. Bu ses gelecek değil mi usta? Tık gibi. Tabii Şimdi geldi. Ha. Şu. Ha. Geldi mi ki bence gelmedi. Arkadaşlar şans. Buyur abi. Çekme lan çekme hani kamerayı görünce eskiden çekmediğini kaldırıyorlar. Şanzımanı bindirdik. Devam ediyoruz. Türbünü sıktık. Tork konvektörünün 3 adet civatası vardı arkadaşlar. 18 mi tutuyordu baba? Evet. 18 lokma tutuyordu. Şu an türbünü sıktıktan sonra babam şu an marş dinamosunu sıkıyor. Bu aşamaları çok fazla göstermeyeceğim. Travestir odur budur. Şanzımanı dağıttığımız için uzun bir süre oldu çünkü arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Çalışırken veya silindir kapağını sökersek uzun bir süre sonra videonun çalışmış hali gelir veya böyle de atabilirim. Onun da bilgisini vereyim. Şu an için alt takım olarak travesimiz var. Üstünde direksiyon kutumuz var. Bunları montaj edeceğiz arkadaşlar. Şu an için şanzımanı yerine bindirdik. Tabii ki bu arada rekorlarımızı rekorcuya verdik. 2 rekorumuzu çıkarmıştık hatırlıyorsanız. Onlar yapılıyor. Onun dışında da su radyatörümüz değişecek. Mecburen değişmesi gerekiyor çünkü arızanın sebebi bu. Onu da belirtelim. Ayhan abi seni de yorduk. Estağfurullah. Ne demek? Teşekkürler abi. Su radyatörümüzü söktük. Şu an görmüş olduğunuz gibi masada hazır. İçeriden delik tabii ki. İçinden neler çıkacak bir bakalım. Fışkırmasın da bu. Burası su bölümü. Su giriş, su çıkış. Yağ giriş, yağ çıkış. Burada yağ borularımız var. Yağ borularımız delinmiş. Su kanalından şanzıman yağını birleştiriyor. Görebiliyor muyuz? Yağa gel. Çek. Su giriş, Yağ giriş, su çıkış. yağ çıkış. Evet. Şanzımanımızda yağ soğutucu radyatörü olmadığı için radyatör ana radyatörden soğutma yapıyor. Tamam. Onun içinde su borularımız var. Şanzıman yağı geziyor. Burada da motor suyumuz geziyor. Burada şanzıman yağı soğuması için sistem güzel ama burada patlak var. Şanzıman yağımızı suya veriyor. Yedek su İçeriden mi patlak? Tabii ki. Plastikten geçiyor, suya giriyor yani. Evet, suya geliyor ve buradan gelen yağ da radyatör yedek su bidonumuzdan çıktığını görmüştük. Evet, onu çekmiştik. Tamam baba. Bu eski radyatörümüz, Evet. su radyatörümüz. Yeni su radyatörümüz arkadaşlar. Eskiyi göstermiştik. Babam orada travesi taktı. Tamponu çıkardık. Radyatörü de koyacağız. Orijinal markasını çek. Çektim mahle. Su radyatörümüz arkadaşlar. Şimdi sökelim bunu. Radyatör montajına geçelim. Kutumuzdan da arkadaşlar böyle bir kullanma kılavuzu çıktı. 5,5 mu oldu? 6 yaklaşık. Ama 6 olsun, devamını getiririz. Normalde bu videonun içerisinde olmayacaktı ama buraya koyacağım. Aracımız arkadaşlar şöyle. Conta yanmış büyük ihtimalle baba. Evet. Suyu geri tepti böyle. Geri tepiyordu. Karbüratör contamız. Bakın bujiler ne halde.
Bujiler yağlanmış. Paramparça zaten burada. Yarısı burada, yarısı kapağın üstünde. Kapağı çıkardıktan sonra burayı da kısa göstereceğim. Çünkü şanzıman videosunun içerisinde olduğu için komple yapılmış gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Her yerde diyebiliriz. Elimizden geldiğince de güzel bir şekilde yapacağız. Şanzıman işçiliğini bitirdik.